Ailemiz esasında 550 sene önce İspanya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na sığınarak geldiler. Çünkü İspanya Kraliçesi bizi oradan gönderdi. Ya bu Hristiyanlığı kabul edersiniz ya da buradan gidersiniz demişti. Tabii ki ebeveynlerimiz 500 sene önce bunu istemediler ve Türkiye'ye sığındılar. Ve Osmanlı İmparatorluğu hakikaten çok güzel bir karşılamayla bütün Yahudi cemaatini karşıladı ve herkes muhtelif yerlere yerleşti. Mesela dedem Bursalıdır, Bursa'da yaşıyordu. Anneannem İstanbul'da yaşıyordu. Değişik yerlerde, Hatay'da yaşayanlar var, İzmir'de yaşayanlar var, Ankara'da yaşayanlar var. Çok değişik muhitler, Bursa'da yaşayanlar var. Ve dolayısıyla biz İstanbul'a yerleştik ve İstanbul'da yaşadık o zaman, yani tabii ki. Benim annem babam İstanbullu, doğma büyüme İstanbullu. Ben de 1947 yılında İstanbul'da Gureba Hastanesi'nde doğdum. O zaman tabii ki imkanlar zordu. Annem babam bir arkadaşıyla beraber bir ev tutmuşlardı ve beraber yaşamışlardı bir müddet. Ben doğduğum zaman artık ayrılmak istediler ve ev tuttular. Bu sefer de Balat'taki Mehtap Sokak'ta 3 katlı bir apartmanda en üst katta oturmaya başladık. Anneannem de en alt katta dedemle beraber yaşamaya başladı. Tabii ki ben el bebek gül bebek büyüdüm. Çünkü ailede ve bütün arkadaşlarda birinci bebektim. Ve hakikaten çok yaramazdım ve çok böyle el bebek gül bebek yetiştim. Daha sonra 7 yaşıma geldiğim zaman, tabii okul çağına geldiğim zaman bizim Edirne Kapı'ya giderken bir Muallim Naci İlkokulu vardı. Oraya beni kaydettiler ve orada hakikaten ilkokulumu bitirdim. Onu bitirdikten sonra Sembenua'ya yazıldım ve Sembenua'yı da bitirdim. 1964 yılında Robert Elmas'la nişanlandık. Onlar da Balatlıydı. Fakat 1963'te falan Elma Dağı'na taşınmışlardı. Ben de tabii ki onlara gelin gittim. 1966'da evlendik. Ahrida Sinaunu'nda evlendik. Balat'ta, tabii ki Balatlı olmak sıfatıyla. Ailem hep Balat'ta oturdu. Hatta babamın bir sözü vardı. Beni burada ancak ölüm çıkarır derdi. Ve hakikaten de öyle oldu. Keşke olmasaydı. 1974 yılında Balat'ta bir yangın geçirdi ailem. Ve biz o zaman evliydik tabii ki. Biz Elma Dağı'nda oturuyorduk. Apartmanda bir yangın çıktı ama o zaman başka bir yerde oturuyorlardı. Mehtap Sineması'ndan ayrılmıştık. Mehtap Sineması'nın yanındaki apartmandan ayrılmıştık. Ve başka bir yerde oturuyorlardı. Doktor Jacques Kurtaran vardı. Onun evini tuttular. Ve orada Doktor Jacques'ın bir muayenehanesi vardı altımızda. Orada terapi makinesi vardı. Böyle fizik tedavi makinesi vardı. O fizik makinesini unuttular gece giderken, açık unuttular. Bu tabii ki tutuşmuş birdenbire. Babam dışarıdan geliyor, görüyor ki Allah Allah bir koku var. Aa yok canım, ekmek getirdin, taze ekmek getirdin, herhalde onun kokusu falan. Giriyor içeriye, bakıyor, oturuyorlar, yemek yiyorlar ama farkında değiller ki alt kat yanıyor. Derken birdenbire aşağıdan ziller çalıyor. Yanıyorsunuz, yanıyorsunuz diye ve hakikaten babam balkona çıkıyor. Bir görüyor ki aşağıdan alevler yükseliyor. Hemen tabii ki aşağıya inemiyorlar.
Çünkü kapıyı açıyorlar, dumandan dolayı inemiyorlar. Bu sefer de polisler geliyor ve ancak polisler kurtarabiliyor onları. Yaka paça pijamalarla ve tek terliklerle yani dışarıya çıkıyorlar. Bu arada benim evlendiğim zaman, onu geçiştirdim gerçi, onu söylemek istiyorum. Çünkü benim evlendiğim zaman bizim zamanımızda drahoma diye bir şey vardı. Bu drahoma kızların erkeklere verilen bir yardım parasıydı. Hakikaten bu güzel bir şeydi. Çünkü erkekler için de bir gelecek vaat ediyordu. Hakikaten anlaşma yapılırdı erkeklerle. Yani aileler, erkek tarafıyla kız tarafı. Ve bu şekilde evlilik olurdu. Biz Ahrida Sinaonu'nda evlendik. Hakikaten güzel bir düğün olmuştu. Ve sonra da düğün olarak büyük bir düğün yapmadık. Hep beraber ailece bir yemeğe gitmiştik. Ve bu şekilde düğünümüz olmuştu. Bir sene sonra oğlumuz doğdu. Bensi Elmas. O doğdu sağ olsun. Ve hakikaten çok mutlu olduk. Hep beraber güzel günlerimiz oldu. O zaman Harbiye'de oturuyorduk. Çünkü yani Harbiye'de, Elmadağ Harbiye'de oturuyorduk. Ve orada her cumartesi günü ordu evinde bayrak töreni vardı. Ben de oğlumu alıp pusetlerle götürürdüm oraya bayrak törenini seyretmeye. Çok güzel bir eğlenceydi. Hem onun için hem bizim için güzel bir törendi. Bu şekilde devam ettik hayatımıza. Bu arada isterseniz Balat'taki... Şimdi Balat'ta biz gençliğimizde arkadaşlarla çok güzel hayat yaşadık. Küçüklüğümüz o kadar güzel geçti ki çünkü muhitimizde çok değişik insanlar vardı. Mesela Müslüman insanlar vardı, Rumlar vardı, Hristiyanlar vardı. Çok kişiler vardı ve hep bir arada büyüdük, hep bir arada arkadaşlık ettik. Bizim en büyük oyunumuz, ne bileyim ben, kedileri alırdık. Küçük küçük doğmuş kedileri alırdık. Biz annelik duygusuyla böyle onlara su içirirdik, yemek yedirirdik, süt içirirdik. Bu şekilde o zaman tabii ki ne televizyon vardı, ne telefon vardı, hiçbir şey yoktu. Biz ancak bu şekilde eğlenebilirdik. Biraz daha büyüdüğümüz zaman yakar top oynardık mesela veya beş taş oynardık arkadaşlarla. Daha sonra tabii okullarımızda tabii ki törenler olurdu. Onlara gider gelirdik. Daha sonra da arkadaşlarla beraber sinemaya giderdik. Mesela Balat'tan Taksim'e, Şan Sineması'na giderdik. İnci Sineması'na giderdik. O zaman İnci Sineması vardı. Balat'ta da vardı Milli Sineması. Yazlık sinema olarak Çiçek Sineması vardı, Mehtap Sineması vardı. Biz de zaten Mehtap Sineması'nın yanında oturduğumuz için hakikaten bizleri hep davet ederlerdi. Hiç ücretsiz bile girerdik sinemalara. Bütün filmleri görürdük, seyrederdik. Daha sonra tabii ki arkadaşlarla beraber böyle işte şeylere gider. Daha sonraları da arkadaşlarla Balat'ta mesela bir balıkçı vardı, Avramiko balıkçı. Ondan Liparidas diye bir kuru gibi, kuru istavritler gibi bir lipari dedikleri bir balık türü vardı. Kurutuyorlardı onları ve onlar havyarlı olurdu. Arkadaşlarla böyle toplanırdık, sıcak sıcak ekmekleri de alırdık. O liparileri alır, bir evde toplanır ve onları derilerini soyardık, havyarlarını çıkarırdık, sıcak sıcak ekmeklerle yerdik. Ve hakikaten çok güzel bir eğlenceydi o bizim için. Ayrıca leblebi unu vardı, biliyorsunuz bizim Balat'ta Leblebiciler diye bir sokak vardı. O sokakta leblebiciler leblebi unu da satardı. O leblebi ununu alırdık, ağzımıza koyardık ve ağzımızdan üflerdik böyle arkadaşlara ve tabii ki büyük bir eğlence olurdu o da bizim için.
Ve bu tip eğlencelerle güzel güzel vakit geçirirdik. Beştaş oyunu da çok güzeldi tabii ki arkadaşlar arasında. Ve bu şekilde büyüdük. İşte evlerde bayramları çok güzel kutlardık. Çünkü hepimizin bayramı hepimiz içindi. Yani bizde mesela bir sürü bayram vardı. Pesah var, Şavuot var, Roş Haşana var, Kipur var, hepsi. Ama herkes bütün bu bayramları bilirlerdi. Ve biz de Ramazan'da mesela, Kurban Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda, ne bileyim ben Hristiyanların Noel Bayramı'nda, Yumurta Bayramı'nda, Noel'de hep beraber olurduk. Hep sevinci beraber kutlardık. Mesela Ramazan'da iftar yemeklerine bizleri de çağırırlardı, giderdik. Biz de Pesah bayramlarında onları çağırırdık. Hamursuza bayılırlardı. Herkes hamursuz yemeğe gelirdi. Ayrıca tomar tomar onlara verir, evde yemelerini sağlardık. Ve çok severlerdi. Hristiyanlarda mesela o yumurtaları kırardık beraber, renkli renkli yumurtaları. Yani hep beraber güzel günler yaşadık böyle bu şekilde. Daha sonra çalışma hayatına atıldım tabii evlendiğim zaman. Daha doğrusu evlenmeden. Dernekler vardı. Balat'ta bir dernek vardı. Orahayim Hastanesi'ne bağlı bir dernek vardı. Ve toplantılar olurdu. Evlerde kumbaralar vardı. O kumbaralarda tabii ki insanlar orada para biriktirirlerdi. Ve biz pazar günü toplanıp bütün arkadaşlar, erkek kız, bir erkek bir kız toplanıp evleri dolaşırdık, Musevi evlerini dolaşırdık ve bu kumbaraları açar, paraları toplar ve makbuz vererek o paraları hastaneye bağışlarlardı. Ve çok iyi bir yardım olurdu. Çünkü oraya atılan küçük küçük paralar bayağı bir güzel bir meblağ olurdu. Ve hakikaten bütün arkadaşlar, bir kız bir erkek, bütün sokak sokak, kimisi Vodina Caddesi'ni gezecek, kimisi Mehtap Sokağı'nı gezecek. Tabii o zaman çok Musevi vardı Balat'ta. Ve bütün evleri dolaşarak böyle para toplardık, kumbaralardan çıkan paraları, makbuzu mukabilinde ve hastaneye yatırırdık. Hakikaten çok güzel bir yardımdı. Ayrıca bu hastanelerde bizler genç kızlar giderdik, hastalara bakardık. Onlara yemek yiyemeyen hastalara yemek yedirirdik. Ayrıca iğne atmasını öğretirlerdi bize. Ama deri altı tabii ki iğne atmasını öğretirlerdi ve deri altı iğnelerini biz yapardık o zaman. Beyaz önlük giyerdik. Tabii ki bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü insan kendini doktor gibi hissediyordu o arada. Çok güzel bir şeydi. Şimdi çocukluğumuzda boş arsamız vardı. Mehtap Sineması'nın arkasında, kilisenin önünde boş bir arsa vardı. Ve orada topla tabii ki herhangi bir oyunu oynardık. Toplarla, ne bileyim... Evcilik oyunlarını daha çok bizim şeylerde oynardık, kaldırımlarda, ne bileyim ben evimizin basamaklarında orada oynardık. Evcilik oyunu mesela, bebekleri koyardık şöyle böyle. Kedileri aldığımız zaman, kedileri de mesela baktığımız zaman kedilere böyle evlerimizin basamaklarında otururduk, köşelerde, bucaklarda. Kar yağdığı zaman o arsa bembeyaz olurdu. Orada kar topu oynardık. Hakikaten çok güzel oyunlar oynardık orada. Birbirimize kar topuları atardık. Kardan adam yapardık. Kimisi havuç getirirdi, kimisi kömür getirirdi. Ve bu şekilde kardan adamı yapardık hep beraber. Kimisi vururdu, atardı. Yapma derdik, kızardık. İşte böyle eğlenirdik. Beştaş oynardık. Gene evimizin evimizin basamaklarında oynardık. Böyle otururduk dışarıda basamakta ve orada beştaş oynardık. Kaldırımlarda oynardık. Başka oynayacak yerimiz yoktu. Minareye çıkardık. Tam karşımızda bizim cami vardı. Caminin minaresinde saklanırdık. Saklambaç oynardık. Oraya saklanırdık.
Ve hakikaten bizi bulamazlardı. En sonuna kadar çıkardık, minareye çıkardık. Ve hakikaten güzel oyunlar oynardık. Çok güzel oyunlar oynardık. Başka ne oynayabiliriz? Yani erkekler misket oynardı zaten. Onlar misket oynardı. Ve böylece güzel oyunlar oynamaya çalışırdık. Çocukluğumuzda evimiz annemin yatak odası tabii ki. Bizim küçük bir odamız vardı. Hem o küçük odada da çok güzel hem otururduk hem biz yatardık. Yani iki kız kardeş ve benim bir erkek kardeşim de var. O çok sonra doğdu. Ben 10 yaşındayken doğdu düşünün. Kız kardeşimle 3,5 yaş farkımız var ama erkek kardeşimle 10 yaş farkımız var. Kız kardeşimle aynı odada yatardık ve aynı odada da yemek yiyebilirdik yani. Çünkü o zaman ne kaloriferimiz vardı ne hiçbir şey vardı. O zaman sobamız vardı, odun sobası, çini sobası vardı. Daha sonra tabii ki gaz sobası aldık. Çünkü gaz sobaları çıkmaya başladı. Gaz sobası aldık. Ve bu şekilde o zaman buzdolabımız yoktu. Birinci buzdolabını babam getirmişti Balat'a. Hatta herkes hayretler içinde kaldı. Bu beyaz dolap nedir? Neye benziyor diye herkes hayretler içinde kalmıştı. İlk frigideri bize getirmişti. Daha sonra o evden ayrıldı. O evde bu şekilde otururduk. Mutfağımız vardı ama banyomuz yoktu. Mutfak vardı, balkonumuz vardı ama banyomuz yoktu. Mesela daha sonra dediğim gibi Doktor Jacques Kurtaran'ın evine taşınmıştık. Doktor Jacques Kurtaran'ın evi iki ayrı evden ortadan ayrılmış bir kapıyla bir daire yapmıştı. O kendi otururdu orada. Büyük bir evde oturmak istediği için iki evi birleştirip aradan bir kapı açıp o şekilde büyütmüştü evini. Ve orada kocaman bir salonumuz vardı. Salona girilmezdi. Çünkü zaten ısınacak şey yoktu. Ancak daha sonra gaz sobası konulduğu için salona da girebilirdik. Tabii ki misafir geldiği zaman. Ama misafir gelmese salona girmezdik. Annem çok titiz bir hanımdı. Salona girdiği zaman hem terliklerini değiştirirdi hem üstünü böyle sirkelerdi. O şekilde girerdi. Çünkü çok titiz bir anneydi. Biz de ondan öğrendik tabii bu titizliği aynen sürdürüyoruz. Gerçi aynen değil tabii ki. Bu şekilde doktorun evi çok büyüktü. 6 odalıydı düşünün. Fakat 6 odalı olmasına rağmen banyomuz yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Her hafta hamama giderdik. Balat'ta 2 tane hamam vardı. Mehtap sinemasında oturduğumuz zaman oradaki hamama giderdik. O tarafta bir hamam vardı. O tarafa giderdik. Fakat doktorun binasında oturduğumuz zaman hamamın ismini söyleyeceğim birazdan. Tahta Minare hamamına giderdik. O Tahta Minare hamamında da bizim dinde olan tevilla vardı. Ki bu tevilla bizde gelin düğün yapılmadan böyle bir suya girip kendisini temizlemesi gerekir. Böyle bir havuzdur. Bir havuzdur. Bu gelinler oraya girer, sanki saflaşıyor ve ondan sonra gelin olabiliyor. Bizde yani dini kanun böyledir. Bunu zaten esasında bizde bütün hanımlar yapması lazım. Regl zamanından sonra. Ama tabii ki yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor. Ama gelinler mutlaka yapması gerekir. Ve Balat'ta, ben evlendiğim için Balat'ta Tahta Minare hamamına gittik. Orada tabii ki bir dua eden bir bayan geldi. Ben oraya 3 kere girdim çıktım, 3 kere girdim çıktım, suda temizlendim. Ve bu şekilde Cuma günüydü bunu yaptığımız gün. Sonra evde bir tören yapıldı. Herkes eve çağrıldı hamamdan sonra. Tabii ki hamamda da yıkandık. Ondan sonra herkes eve geldi.
Güzel bir masa kuruldu. Çaylar, kahveler içildi. Yiyecekler yendi. Ve ondan sonra da bu cuma günüydü. Cumartesi, pazar günü de düğün yapıldı. Ve düğüne giderken tabii ki ilk önce erkek gider düğüne. Ahrida'da evlendim. İlk önce erkek gider düğüne. Annesi ve babasıyla giriş yaptı. Ondan sonra da ben babamla beraber girdim. Arkadan erkek kardeşim, annem ve kız kardeşim girdi. Ve kortej tabii ki, belki biliyorsunuz, kortej girdi. Yani dayım, amcam böyle bu şekilde girdiler. Ahrida'da talamon diye bir şey var ki gelin ve damat o talamonun altında oturması lazım. Orada bir nasıl söyleyeyim size, bir tentenin altında oturması lazım. Ve orada tallet diye bir şey var. Bizde tallet diye bir dualarda erkeklerin üzerine sardığı bir şal diyelim var. Bu şal gelin ve damadın başına konuyor ve bu şekilde dualarla onları kutsuyorlar ve güzel bir hayat dua ediyorlar. Ve bu şekilde düğün yapıldı. Ondan sonra tabii ki düğünden sonra da istenilen tören yapılır artık, yani şey değil. Şimdi düğün zamanı bütün sinagoglar gene biraz tabii çiçeklerle süslenir. Kırmızı halılar veya artık renkli halılar konur gelinin gireceği yerde. Çiçeklerle süslenir o şeyin etrafı, dua edilen yerin etrafı, sonra o tentenin etrafı çiçeklerle süslenir. Ayrıca benim düğünümde benim kuzinim ve kız kardeşim, kuzinim ve bir kuzen daha, 2 tane çiçek isim inisiyali aldılar. Mesela Ş ve R ellerinde böyle taşıdılar ve bu şekilde girdiler. Gelinin önünde yani çocuklar girdi. Ondan sonra da biz girdik. Bu şekilde süsleme yapılır. Dualar okunur. Ve ayrıca damadın kırdığı bir bardak vardır. Bir ampul mü bardak mı işte kırdığı bir bardak vardır. Duanın sonunda o bardak mutlaka kırılır ki yani bütün pislikler şeyler oraya gitsin diye herhalde tahmin ediyorum. Ve bu şekilde yani düğün esnası böyle. Kadınlar bir tarafta oturur, erkekler bir tarafta oturur. Karışık oturmak olmaz. Ve bu şekilde düğün yapılır. İlahiler okunur tabii ki. Tabii ki 7 tane ilahi var. Yani 7 tane dua var ki bu 7 dua haham tarafından okunur. Ve bizi kutsar yani. Ve bu şekilde. Şimdi tabii ki düğünler çok daha modern, çok daha güzel oluyor. Çünkü koro var. Korolarla süsleniyor o düğün. Tabii ki çok daha güzel oluyor. Gerçi Neve Shalom'da yapılan düğünler hep böyle koroyla ve çok güzel hakikaten. Giyimler çok güzeldir. Şapkalar giyilir tabii ki çünkü duaya giriyoruz. Hiç kimse başörtü yani örtüsüz giremez esasında. Hele anne baba ki düğünü yapıyor yani. Onlar hiç mutlaka başlarında bir şey olması lazım. O zaman horozlu diye bir şey vardı. Bir kiralık erkek kıyafeti satan bir mağaza vardı. Yüksek kaldırımda. Oradan erkekler kiralık elbiseler alırlardı. Nedir bunlar? Mesela damat frak alırdı. Uzun böyle frak alırdı. Cilindro şapkalar ve yelekler, böyle satenli yakalı şeyler, elbiseler alınırdı kirayla ve onu giyerdi damat. Babalar da gene kiralık smokinler alırlardı ve onları giyerlerdi.
Kemerler böyle şeyler, kemerler, smoking kıyafetler ve bu şekilde. Anneler de kendilerine yaptırdıkları, diktirdikleri kıyafetlerle gelirlerdi tabii ki. Erkekler bu şekilde çilendro şapkalar, hepsi, bütün erkekler çilendro şapkalar ve bu şekilde gelirlerdi. Yani değişik bir ortam vardı ama şimdi bu şapkalar, bu kıyafetler giyilmiyor. Artık giyilmiyor. Şimdi normal takım elbiseler ve takkeler kullanılıyor. Yani eskiden çilendro şapka mutlaka takılırdı. Bahçeli olanlar da vardı evlerimiz. Balat'ta çok bahçeli evler de vardı. Zaten arsalar vardı. Çok arsa vardı. Biz bahçelerde bile oynamazdık yani. Daha çok arsalarda oynardık. Çünkü herkes orada toplanırlardı. Annelerimiz zaten bazen giderdik. Anne bir sandviç ver, ben oyuna gidiyorum derdik. Ve hakikaten bir sandviç değil 2-3 tane sandviç verirlerdi. Bütün arkadaşlara dağıtmak için. Giderdik. Mesela benim arkadaşlarım vardı. Babaları motosikletleri vardı. Babasının sandıklı motosiklet. Bizi toplardı, bütün arkadaşlarımızı, birkaç tane tabii ki, hepsini toplayamazdı. Bazen kızları, bazen erkekli kızlı binerdik o sepete. Arkasına da kızını alırdı, Meral diye, Meral teyze. Binerdik ona ve bizi Ömür'e götürürdü. Ömür Bakırköy'de yoğurt fabrikası, oraya götürürdü. Bazen Vefa'ya götürürdü, içmeye, Vefa bozası içmeye. Benim babam rahmetli arabası vardı, şoförümüz vardı. Şoförle beraber gene bu arkadaşları toplardık. Biz de böyle gezmeye götürürdük onları. Vefa bozasına, Yeşilköy'e, havaalanına götürürdük. Yeşilköy'e, oradan onları seyrederdik, uçakları seyrederdik. Yeşilköy Havaalanı, Atatürk Havaalanı. Hakikaten çok güzel, bizim için çok eğlenceliydi. Çünkü o zaman uçaklar bizim için çok güzel bir eğlenceydi. Oraya götürürdü ve orada onları seyrederdik. Ve bu şekilde geçerdi günlerimiz. İlkokulumu Muallim Naci İlkokulu'nda okudum. Muallim Naci İlkokulu tam evimizin yanındaki bir yokuştan yukarıya çıkardık. Tabii ki karın yağmasını beklerdik ki okula gidemeyelim. Çünkü hakikaten o zamanki karlar çok çok yoğundu. Ve bazen çantamızı koyardık, o yokuştan aşağıya inerdik. Çantamızı altımıza koyardık ve böyle yokuştan aşağıya inerdik. Bayağı güzel bir okuldu, Muallim Naci İlkokulu. Öğretmenimiz çok çok kibar, çok asil ve çok öğretici bir öğretmendi. Çok saygılıydı. Hiçbir zaman bize kötü davranmazdı. Her şeyi öğretirdi, her konuda. Sağlık, bilgi, saygı, her şeyi öğretirdi bize. Müdürümüz de çok iyiydi. Gerçi çok siması gelmiyor aklıma ama öğretmenimin siması aklımda. Çok tatlı bir öğretmendi. 5 sene onunla okuduk. Zaten birden alırdı, bize 5'e kadar okuturdu. Oradan diplomayı aldıktan sonra arkadaşlarımız çok iyiydi. Birçok arkadaşımız vardı. Muhitimizdeki arkadaşlar da hep oraya giderlerdi tabii. Hep beraber gider, hep beraber dönerdik. Tabii ki sonra eve geldiğimiz zaman çantaları fırlatır ve sokağa fırlardık. Çünkü hiçbir ne televizyon ne bilgisayar, hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla sokakta hep beraber oyun oynardık. Muallim Naci o zaman şimdi yenilendi. Şimdi yenilendi. O zaman 3 katlı bir binaydı. Tahmin ediyorum 3 katlı bir binaydı. Ve tabii ki oda sınıflar vardı. Herkes kendi odasını bilirdi. İlk önce tabii ki pazartesi günleri ilk önce İstiklal Marşı söylerdik. Ondan sonra da Türk'üm doğruyum diye güzel bir
Onu söylerdik. Sonra herkes tabii ki sıraya girerdi herkes. O sıralarda ilk önce dediğim gibi İstiklal Marşı, İstiklal Marşı'ndan sonra herkes kendi sınıfına girer ve orada da Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye o nutku okurduk. Ve herkes çok mutluydu. Tabii ki imtihan günleri biraz tabii ki asık suratlıydık. Ama gene de tabii ki öğretmenimiz çok iyi olduğundan tabii ki onunla beraber çok güzel şeyler öğrendik. Ve hakikaten Saint Benoît'a yöneldik sonra. Ve Saint Benoît'da da çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Jimnastik derslerimiz çok canlı geçerdi. Refektuarımız vardı, yemekhanemiz vardı. Herkes evinden yemek getirirdi, sefertasılarla yemek çantamız vardı. Onlarla yemek götürürdük, orada ısıtıcıya koyardık. Ve öğlende zil çaldığında herkes o yemekhaneye koşar. Kendi sefertasıların üstünde zaten numaralar vardı. Sefertasıları alır, numaralı masalarımıza koyardık ve öyle yemeğimizi yerdik. Jimnastik derslerimiz çok güzel geçerdi, çok canlı. Törenler çok güzel olurdu. Tabii ki Saint Benoît'ı biliyorsunuz sörlerle doluydu. O zaman sörler çok sert insanlardı. Böyle kesinlikle gecikme olamazdı. Gecikirsen derse giremezdin. Daha sonra tabii ki derslerde de çok sert davranırlardı. Ve bizleri tabii ki çok güzel eğittiler. Fransızcayı, ayrıca İngilizce dersi de vardı. Hem İngilizceyi hem Fransızcayı öğrendik. Tabii ki onu devam ettirmek gerekir. Fransızca çok güzel bir lisan, salon lisanı. Okumayınca ve yazmayınca tabii ki insan bir müddet unutuyor biraz. Ama İngilizce de iyi kötü derdimizi anlatmaya çalışıyorduk. Hakikaten çok güzel öğrendik. Orada da çok arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlarla da şimdilerde gene görüşürüz. Bazen mesela dışarılarda görüşüyoruz ve Saint Benoît'da beraberdik diye konuşuyoruz ve çok mutlu oluyoruz onları gördükçe. Tabii herkes bir yerlere dağıldı. Orada da Ermeniler, Museviler, Müslümanlar, Hristiyanlar hepsi vardı. Hep beraberdik yani her zaman beraberdik. Gene bayramlarda tabii ki beraber olurduk. Onların bayramlarını kutlardık, bizim bayramlarımızı kutlardık. Ve bu şekilde okul zamanımız bu şekilde geçti. Üniformamız vardı okula giderken. Üniformamız vardı. O üniformayı giymek mecburiyetindeydik. Hatta bir de şapkalarımız vardı. İnisyalli böyle. Saint Benoît inisiyali. O şapkayı giydiğim zaman arkadaşlarım pek giymesini sevmezlerdi. Balat'tan ben geçerken mesela Leblebiciler Sokağı'ndan geçerdim. Çünkü vapura giderdik. 8-10 vapuruyla binerdik ve okula giderdik. Karaköy'e giderdik. Karaköy'den de yürüyerek Saint Benoît'a giderdik. Ben o şapkayla utanırdım ilk zamanlarda geçmeye ama sonradan alıştım ve gayet güzel şapkalı geçerdim. Herkes bana bakardı bu hangi okula gidiyor diye. Böyle bere şeklinde bir şapkamız vardı. Ve okula giderdik. Eğer şapkanı giymezsen, gecikirsen veya üniformanı giymezsen cezalandırılırdık. Fransızca konuşmak mecburiyetindeydin okulda. Konuşmayan 5 kuruş, o zaman 5 kuruş ceza öderdi. Yani bayağı güzel kanunlarımız vardı o zaman okulda ve bu şekilde de çok güzel öğrendik yani. Çok neşeli geçerdi ve hepimiz okula koşardık. Hepimiz okula koşardık. 19 Mayıs'ta, 19 Mayıs bir kere jimnastik hareketleri yapardık. 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da bayraklarla donatırdık her tarafı. Bütün sınıflar bayraklarla donatılırdı. O gün okula giderdik. Okula gitmeyen ceza alırdı zaten. Mümkün değil yani okula gitmek mecburiyetindeydik. 19 Mayıs'ta da öyle. Sonra ben izciydim. İzciydim, yavru kurt daha doğrusu. Darbuka çalardık.
Ve bayramlarda 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta törenler yapılırdı. O törenlerde biz yavru kurtlar ve izciler bu darbukalarla güzel güzel şeyler yapardık. Ayrıca stadyum vardı Edirne Kapı'da. Stadyuma giderdik. O stadyumda törenler yapılırdı. 19 Mayıs törenleri. Ve orada da işte bayrak, bir sefer ben bayrak taşıdım. Bayrağı taşıdım böyle bütün yol boyunca o törene katıldım ve hakikaten çok mutluydum ve çok gururla taşıdım bayrağı. Ve çok güzel törenler yapardık. Çok güzel kutlanırdı. Şeyde de öyle, Sembenua'da da öyle. Mutlaka gitmek mecburiyetindeydik. Kesinlikle yani gitmemezlik yapmazdık. Mutlaka 23 Nisan, 19 Mayıs mutlaka giderdik. Evet, komşularımız hakikaten çok çok iyilerdi. Hepsi kardeşten öteydi. Birbirimize yardımcı olurlardı. Herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman hepsi koşarlardı. Bir hastaneye mi gidilecek, birisi düştü, alnını mı yaraladı veya parmağını mı kesti? Her zaman birbirimize yardımcı olurduk. Hiç yoktu yani ayrıcalık yoktu bir kere. Meral teyze, Fatma teyze, Ayşe teyze, ne bileyim ben Mari teyze yani hepsi birbirine yakındı. Zaten bir şey olduğu zaman duyulurdu. Hemen duyulurdu ve herkes koşardı. Bir şey mi olurdu? Hemen herkes koşardı. Benim anneannemin rahmetli bir kızı vefat etti. Yani teyzem vefat etmişti. 22 yaşında. Bütün mahalle, bakkalı, çakkalı, kasabı, sinemadaki bütün personel, herkes o Çırçır gazoz fabrikası vardı yanımızda. Bütün elemanlar, hepsi cenazeye gelmişlerdi. Ve o kadar kalabalık olmuştu ki yani çünkü bir kardeşlik içinde büyüdük, bir kardeşlik içinde yaşadık ve herkes sanki görevliydi yani buna. O kadar samimiydik yani o zaman. Ama şimdi emin olun ki oturduğumuz apartmanda komşuları bile tanımaz olduk. Acaba bu burada mı oturuyor diye düşünüyoruz yani. Hiç o komşuluk felsefesi kalmadı. Komşularımıza mesela çay içmeye çağırırlardı, kahve içmeye çağırırlardı. Daha çok çay içmeye giderdik. Çünkü çay zamanımız 5 çayı mesela akşamüstü. Hadi gel falanca teyze gel beraber bir çay içelim, konuşalım, edelim. Triko yapardık. El işi yapardık. O zaman çok çok el işi yapılırdı. Düşünün ki bana oya bile yapmasını öğretmişlerdi. Triko yapardık, kazaklar örerdik, şapkalar örerdik. Ondan sonra masa örtüleri. Benim kayınvalidem muhteşem masa örtüleri, muhteşem trikolar yapmıştır. Ve hakikaten çok güzel masa örtüsü ve Richelieu hepsi masa örtüsü ve yatak örtüsü yapmıştı kayınvalidem kendi eliyle, kendi gözleriyle hakikaten muhteşem ve bunların bir tanesini ben bir gelinime, bir tanesini de öbür gelinime verdim. Ceyiz olarak hakikaten çok kıymetli şeyler çünkü el işi. Çok kıymetli şeyler. Biz de çok yapardık. Küçükken hepsini öğretmişlerdi. Okulda bile el işi programımız vardı. Bunu öğretirlerdi. El işinde mesela yün örmeyi, ne bileyim resim yapmayı, trikodan başka ceyiz için mesela naperonlar diyelim. Bir sürü şey öğretirlerdi bize ve bunları hala durur yani bende okulda yaptıklarım ve bunlardan not alırdık ve bu nota göre tabii ki notlarımıza tesir ederdi. Daha çok Müslüman vardı. Gerçi Müslüman da vardı. Yahudi birkaç yani fazla Müslüman daha çok. Fakat şey de vardı, Musevi de çok vardı, Rum birkaç tane, Ermeni çok az. Bu şekilde daha çok yani Müslümanla Museviler daha çok vardı
bizim muhitimizde. Mesela Pesah Bayramı'nda yemekleriyle beraber anlatayım size. Pesah Bayramı'nda Pesah gelmeden birkaç zaman önce, yani birkaç hafta önce büyük temizlik yapılırdı mesela. Dip köşev temizliği yapılırdı. Banana boya isteyen yapardı. Ondan sonra dip köşe temizliği tabii ki. Ve mutfaklar mutlaka temizlenirdi. Çünkü bizim kaşeruta baktığımız zaman ekmekle hamursuzun değmemesi lazım. Dolayısıyla birkaç gün önce ekmeği ayrı bir yere koyar, hamursuzu da ayrı bir yere koyardık. Mesela buzdolabında hamursuzla ekmeği yan yana, hamursuz yemeklerini ve ne diyeyim yufkayı mesela yan yana koyamazdık. Peyniri yan yana koyamazdık. Dolayısıyla birkaç gün önce biz yemek yapmaya başlardık. Ne şekilde mesela? Bizim o zaman yemeklerde prasifuci dediğimiz pırasa böreği vardı. Ayrıca ıspanakuço dediğimiz ıspanak böreği var. Bir de kabak böreği olabilir. Bu böreklerden ayrı bir de bimuelos dediğimiz hamursuzdan yapılan küçük küçük şeyler, köfteler diyelim. Köfte gibi hazırlanan, yumurta ve hamursuzdan yapılan ve kızartılıp yenen çok güzel bimuelos dediğimiz yani hamursuz bayramına özel bir yemektir, birinci yemektir diyelim. Ayrıca balık yapılır. Balık isteyen tabii ki yumurtalı ve unla yumurta karıştırılıp özel bir sos yapılır ve balık üstüne atılır. Çok güzel bir limon tabii ki atılır. O da yapılır. Balık con huevo y limon derler. Pescado con huevo y limon. Şimdi lisanımız biraz değişik yani. Çünkü onu da sonradan bahsedeyim. Şimdi yemeklerden bahsediyorum. Ayrıca mesela sebzeler yapılırdı. Fakat her sebze, kuru baklagiller yapılmaz Pesah'ta. Pilav yapılmaz, yufka yenmez. O zaman peynir ve peynirler yenmezdi. Çünkü kaşerut peyniri yoktu. Şimdi var, piyasada var kaşer peynir, yani kaşeruta bakılan peynirler var, süt var, kaşeruta bakılan süt var. O zaman süt bile içilmezdi. Daha çok çay içerdik veya kahve içerdik tabii ki. Ama içmek isteyen içerdi. Sütçüler vardı geçerdi bizim mahalleden. Yoğurtçular vardı geçerdi. Onlar çok önemliydi hakikaten. Ama Pesah'ta yoğurt yenmediği için almazdık. Süt almazdık. Pesah'ta bu şekilde yemekler, kekler yapardık. Sadece kabartma tozu konmaz. Keklere sadece fazla yumurta konurdu, ceviz konurdu ve hamursuz unu konurdu. Un kullanılmaz kesinlikle. Ve bu şekilde hamursuz bayramında bunları yerdik. Et, tavuk yenir, balık yenir, her şey yenir. Sebze, bütün sebzeler, yeşil sebzeler yenir ama baklagiler yenmezdi. Ve bu şekilde bu bayramı atlatırdık. Fakat son bayram gecesi ki bitiriyoruz, Pesah'ı bitiriyoruz. O zaman komşularımız bize yoğurt getirirdi. Çünkü yoğurt bütün hafta yemediğimiz için yoğurt ve ekmek getirirdi. Son gece ki artık ekmek yiyebileceğiz, yoğurt yiyebileceğiz getirirlerdi. Hep beraber bunu kutlardık. Hem yoğurt yerdik hem ekmek yerdik ve hep beraber kutlardık. Ayrıca Şavuot bayramında, Şavuot işte Tora'nın bize verildiği tarihtir. Onun için hep beyazlar giyinir, herkes insanlar. Beyazlar giyer, lastik ayakkabı beyaz giyer ve ayrıca evde sütlü mamuller yenir. Tavuk, balık, et yenmez. Sebze yiyebilirsin ama yoğurt,
muhallebi, sütlaç, böyle bu tip şeyler, sütlü mamuller yenir. Ekmek veya ne bileyim ben peynir çeşitleri. Bu şekilde yufka yiyebilirsin. Bunu yiyebilirsin. Rosh Hashanah bayramı ise bizim seneyi devriyemiz, yani yılbaşı bayramı. Yılbaşı bayramında da kabak yenir. Kabakları, bal kabağını yufkayla sarıp bulemaz dedikleri gül böreği yaparlar ve bu şekilde yenir. Onlar çok namlıdır. Ayrıca masaya balığın başı konur. Balığın başı. Ki yani yılbaşı ya, balığın başı konur ki erkekler başta yani olsun her zaman diye. O konur. Reçel konur, bal konur, şeker konur ve bu şekilde şarap içilir. Tabii ki kidduş yapmak için şarap içilir. Ve 4 bardak şarap içmesi lazım okuyan mutlaka Pesah'ta. Pesah'ta 4 bardak şarap içmesi lazım. Fakat Rosh Hashanah'da öyle değil. Rosh Hashanah'da normal kidduş yapılır ve bayram kutlanır. Ayrıca bizim bildiğiniz oruç Kipur bayramı var. Bu Kipur bayramında da 26-28 saat arası bir oruç tutulur. Gün batmadan oruca başlanır ve gün batarken de ertesi günü gün batarken oruç bozulur. 26-28 saat aşağı yukarı bir oruçtur. En büyük oruç odur. Ayrıca Teşa B'Av dediğimiz bir oruç daha var. O Teşa B'Av da bizim Kara Bayram gibi bir oruçtur. O da çok uzun süreli bir oruç. Arzu eden tutar, arzu etmeyen tutmaz. Ama Kipur Bayramı'nı mutlaka tutması lazım. Çünkü bizim Kadir, nasıl sizde Kadir Gecesi varsa bizim de Kadir Gecemizdir. Bütün şeylerimiz, günahlarımız affolsun diye o orucu tutmamız gerekir. Ondan sonra da artık başka Sukot Bayramı var ki o da bayramı var. Sukot Bayramı var. O da limon, yani meyvelerin ve sebzelerin yeşermesi için dua edilir. O bayramdır. Ve bu şekilde bayramlar kutlanır. Şimdi tabii ki mesela oruç bayramında, Ramazan'da Müslümanlar hemen tabii ki beklerdik. İşte hemen top atılırdı iftar için. Top atılırdı, top atıldı. Herkes neşeli neşeli evine gider. Hemen zaten masalar hazırdı ve yemek yenirdi tabii ki. Sahur için de mahalleden davulcu geçerdi. Ve davulcu geçip de o saatlerde tabii ki yemek yenirdi. Tabii ki biz gece onlarla beraber olmazdık ama gündüz iftarda mutlaka beraber olurduk. Kutlamalar yapardık. İşte bir gün Meral çağırırdı, bir gün Fatma çağırırdı, bir gün Ayşe çağırırdı. Bu şekilde kutlamalar yapardık yani bu bayramlarda. Şeker bayramlarında evlere giderdik. Şeker bayramlarında arkadaşlarla böyle el öpmeye giderdik. Evet, bize şeker verirlerdi ve harçlık verirlerdi. Onu da yapardık. Böyle yani böyle geçerdi. Bazen birbirimize çiçek de gönderirdik. Yani çok samimi olduğumuz kişilere bayramlarda çiçek gönderirdik. İşte böyle kutlanırdı. Balat'ta işte dediğim gibi hastane vardı. Bu hastaneye tabii ki yardımcı olmak için evlerde birer kumbaralar vardı. Onu gerçi anlattım ama istiyorsanız tekrarlayayım. Kumbaralar vardı ve gençlik o zaman mesela 14-15 yaşında olan gençlik bir komisyon kurmuştu.
Ve bu toplanırdık bir arada. Ve bu kumbaraları açmak için pazar günleri toplanır, evlere giderdik. Makbuz mukabilinde bu kumbaraları açar, oraya yardım mahiyetinde dağıtırdık. Ayrıca benim babam rahmetli Doktor Jacques Kurtaran'la birlikte ve daha başka arkadaşlarla beraber Hemla dedikleri bir cemaat kurdular. Cemaat değil de bir arkadaşlık yeri kurdular. Ve bu arkadaşlık bir salon kurdular diyelim. O salonda toplanırlardı. Orada eğlence yaparlardı. Mesela benim babam keman çalardı. Başka bir arkadaş akordeon çalardı. Başka bir arkadaş işte darbukası vardı. Orada toplanıp eğlence yaparlardı. Daha sonra onlar tabii ki bu bittikten sonra orayı yuva yaptılar. Şimdi Balat'ta hatta orası bir otopark şeklinde kullanılıyor bu yer. Orada Hemla dedikleri işte bu yerde daha sonra çocuklar için yuva yaptılar. Ve bu yuvalarda şezlonglar vardı. Öğlen yemek yedirdikten sonra artık evden getirirdik herhalde yemeklerimizi. Yemek yedikten sonra bu şezlonglara yatırırlardı bizleri. Ben orada büyüdüm yani. Orada yatırırlardı. Uyuyan uyurdu, uyumayan yaramazlık yapardı. İşte kalkardı, otururdu, yatardı. Ve bu şekilde küçüklüğümüz böyle geçmişti. Ayrıca daha küçük mesela daha küçük çağlarda evlerde mestrika dedikleri, mestra dedikleri yuva gibi değil de yani bakıcılar vardı. Mesela bir anne birkaç tane çocuğa bakardı. Yaramazlık yapmasınlar. İşte ne bileyim ben veya annesi bir yere gidecekse orada bırakırdı çocuğunu. Ve hakikaten ve bu şekilde orada otururlardı. Ben maşallah çok yaramaz bir çocuktum. O kadar ki bir gün sobanın kadın zavallı yerleri siliyordu. Kovası vardı bilmem ne. Ben de o kadar yaramazdım ki kovanın içine bir oturmuşum. Bütün kovalar yerde. Sobanın yanında falan. Bayağı bir hikaye olmuştu böyle. Düğünler büyük bir kutlama içinde geçerdi. Herkes çok neşeliydi. Kına geceleri yapılırdı. Herkes toplanırdı. Herkes kendi evinde bir şeyler hazırlayıp götürürdü kına evine veya düğün evine. İşte gelin çıkarken şeker, para ve pirinç, bir tutam pirinç böyle gelinin kafasına atılırdı. Bolluk olsun diye. Sonra artık tabii ki nikaha gidilirdi veya düğüne gidilirdi. Ve orada büyük bir şenlik içinde kutlanırdı düğünler. Sünnet tabii ki olurdu. Sünnet merasimlerine de giderdik. Bizim sünnetler biliyorsunuz 8 günlük olur. Bu ya bir salonda olabiliyor ya bir hastanede. Mesela benim oğlumun sünneti hastanede yapılmıştı. O zaman Erez Kliniği vardı. Orada doğum yapmıştım. 8 gün hastanede kalmıştım. 8. günde sünnet olduktan sonra eve dönmüştük. Orada sünnet olmuştu. Haham gelmişti. Haham sünneti yaptı. Sonra bir davet tabii ki yapıldı. O davette ikramlar oldu. Ve ondan sonra da evimize çıkmıştık. Sonra tabii ki haham gelir, pansumanını yapar evde ve bu şekilde devam ederdi. Mesela mahallede sünnet olduğu zaman bütün mahalle zaten oraya giderdi. Şeyde yapılırdı, bizim Mehtap sinemasında karyolalar konurdu. Sandalyeler bir miktar kaldırılırdı, karyolalar konurdu, süslenirdi yataklar. Ve orada sünnetçi gelirdi. Birkaç kişiye sünnet yapardı. Darbukalar, davullar, zurnalar, büyük bir şenlik içinde hakikaten kutlama yapılırdı. Bu Müslüman sünnetleri de. Vaftizler olurdu mesela kilisede. Bizim mesela evimizin arkasında bir kilise vardı.
O kiliseye giderdik. Bayramlarda pazar günleri açılırdı. Bayramları olduğu zaman giderdik. Orada bir ayazma gibi bir yer vardı. Oraya herkes dua edip para atardı. O paraları sonradan biz çoluk çocuk giderdik, toplardık paraları. Bazı paraları tabii ki bazen kızarlardı bize, hemen kaçardık. Sonra o vaftiz olayı mesela, vaftizlere katılırdık, görürdük. Çok güzel giyimli kişiler gelirlerdi, vaftiz yaparlardı çocuklarını. Ve güzel bir tören yapılırdı yani orada. Kiliselere çok giderdik. Hep beraber yani yalnız ben değil. Bütün arkadaşlar, herkes, Müslüman, Hristiyan, herkes, Yahudi, herkes giderdi. Çünkü bizim için bir eğlenceydi o. Giderdik, onları dolaşırdık, onları görürdük, ilgilenirdik, neşelenirdik biz de ve paraları da toplardık ve çıkardık. Küçükken annem babam beni çok tiyatrolara götürürdü. O zaman ses tiyatrosu vardı, çocuk tiyatrosu vardı, Harbiye tiyatrosu vardı, Tepebaşı tiyatrosu vardı. Bütün bunlara çok gitmişliğim vardır. Hakikaten benim küçüklüğüm hep tiyatrolarda geçti. Dolayısıyla o kadar çok tiyatroyu severim ki hatta size söylemiştim, ihtiyarlar yurdunda bile bazı yaşlıları eğlendirmek için bazı tiyatrolar yapmıştık ve orada da oyun oynamıştım yani. Çok hareketli geçti benim küçüklüğüm. Çünkü o zaman annem babam da çok entelektüel kişilerdi ve her zaman sanatla ilgilenirlerdi. Hatta küçükken ben çok piyano çalmasını istedim ve bir gün annem beni babamla beraber şeye gittik, Beyazıt'ta bir eski şeyler satanlar vardı. Oraya piyano bakmaya gittik. Çok çok isterdim. Bale dans etmeyi ve piyano çalmayı çok isterdim. Annem babamla gitmiştik. Fakat fiyatlar ve çok büyük olduğu için evimize nasıl götüreceğiz, nasıl getireceğiz diye tabii ki alamamıştık. O zaman da fazla böyle dışarıda ders almak gibi bir olay yoktu. Ve bu şekilde olmadı yani. Ama baleyi çok sevdiğim için bütün bale resitallerine giderdim. Annemle babamla giderdim. Sonra tabii ki evlendiğimde de çok bale seyrettim. Tiyatroları çok severim. O zaman böyleydi yani çocuk tiyatroları. Sonra şey vardı, Karaca Tiyatrosu vardı o zaman. Beyoğlu'nda Karaca Tiyatrosu, ona da çok giderdik. Hakikaten çok neşeli geçmişti. Ve dediğim gibi ben el bebek gül bebek yetiştiğim için herkes beni her yere götürürdü. Çünkü ben hemen ağlamaya başlardım. Ben de gideceğim sizinle, ben de gideceğim sizinle diye. Dolayısıyla onlar da mecbur olurlardı, beni götürürlerdi. Ve hakikaten çok neşeli ve çok hareketli geçti küçüklüğüm. Sonra işte evlendiğimde de hakikaten eşim de çok iyi bir insan ve çok gezmeyi seven bir insan. Şimdi de Allah'a şükür bayağı çok yerler gördük, çok yerler gezdik. Ve inşallah torunlarımızın da bütün iyi günlerini görelim hep beraber. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Sinemalar mesela Balat'ta da vardı sinema. Milli sineması, Çiçek sineması yazlıktı. Milli sineması kapalı sinemaydı. Mehtap sineması bunlar yazlıktı. Çiçek ve Mehtap yazlıktı. Milli sineması kışın giderdik çok. Ayrıca Şan sinemasına çok giderdik. İnci sinemasına giderdik Pangaltı'da. Şimdi tabii ki bunlar kalmadı. Tan sineması vardı Pangaltı'da, ona da giderdik. Türk filmlerini çok severdik. Bir kere ben Göksel Ersoy aşıklısıydım. Çok severdim Göksel Ersoy'u. Hakikaten çok fevkalade, yani onun oyununu severdim. Tipini severdim, çok severdim. Fatma Girik vardı rahmetli. Belgin Doruk
Onların filmlerini, Türkan Şoray mesela, onların filmlerine bayılırdık. Bazen arkadaşlarla aynı günde 2 sinemaya birden giderdik. Harçlığımızı alırdık, bir sinemaya giderdik, bakardık eyvah harçlığımız kalmadı, bir şey yemeyelim ama bari sinemayı görelim. Giderdik sinemaya. Ve hakikaten bir şan sinemasına giderdik. Şan sinemasından çıkıp şeye giderdik bu sefer. İnci sinemasına giderdik ve Türk filmlerini çok severdik. Ve bu şekilde gezerdik yani. Sonra annem babam gezmeyi çok sevdikleri için pazar günleri piknikler yapardık. Birçok aileyi toplayıp bir otobüs kiralayıp hafta sonları, pazar günleri şeye giderdik, Florya'ya giderdik, neresiydi orası? Zekeriya köy yok değil. Birçok yere giderdik yani. Piknikler yapardık. Herkes neşe ve zevk içinde hakikaten büyük bir zevkle gider gelirdik. Herkes kendi yiyeceğini toplardı. Ve piknikler, otobüslerde çok güzel şarkılar söylerdik, eğlenirdik, coşardık. Ve otobüs tabii kiralayıp gittiğimiz için muayyen bir saatte de geri dönerdik. Ve bu şekilde eğlenirdik yani. Tabii gazinoya da giderdik. Ne gibi gazinoya giderdik? Mesela bir yılbaşı gazinolara giderdik ne şekilde? Behiye Aksoy vardı o zaman. Rahmetli Behiye Aksoy. Annem babam çok severdi. Türk sanat müziğini çok çok severlerdi. Onlar giderken ben de tabii ki ağlardım. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. O zaman beni de alırlardı, götürürlerdi dediğim gibi. Ve giderdik. Cumhuriyet Gazinosu vardı. Maxim vardı. Sonra birçok gazinolar vardı. Oralara giderdim çok. Beni götürürlerdi. Ben de tabii bir de sanatçılar sahneye çıktıkları zaman sanki elinde bir mendil vardı. Mendillerle böyle şarkı söylerken böyle böyle yaparlardı. Ben de derdim ki anneme, anneciğim bu ne koparıyor elinden, elindeki şeyden ne koparıyor derdim. Sanki bir şeyler koparıyormuş gibi. Halbuki onların hareketleri böyleydi. Onu öyle düşünürdüm ben. Oraya giderdik, gazinolara giderdik. Behiye Aksoy, Zeki Müren, sonra Neşe Karaböcek. Bunları hep gitmişliğim vardır yani küçükken. Hatta bir yılbaşı gecesi dayım bir ara anneannemle otururdu ve biz de üst katta otururduk, 3. katta dediğim gibi. Bir yılbaşı gecesi dayım hanımıyla Kristal Gazinosu'ydu galiba. Tam Tepebaşı değil de Tozkoparan'da Kristal Gazinosu vardı. Oraya gideceklerdi. Tutturdum, ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Dayıcığım beni de götür, beni de götür. Yok dedi, olmaz. Yılbaşı gecesi olur mu? Olmaz falan, sen uyursun. Yok ben uyumam, ben geleceğim seninle. Bıraktılar, ağlarken bıraktılar beni. Gitti. Fakat canı rahat etmedi. Bu sefer döndü adamcağız. Beni de aldı ve yılbaşı gecesi beni de götürdüler Kristal Gazinosu'na. Ve hakikaten çok güzel bir gece geçirmiştik o gece. Tabii ki benimle de eğlendiler. Onlar da çok güzel eğlendi. Ve bu şekilde eğlenceler olurdu. Mesela Sarıyer'e çok giderdik. Büyükdere, Sarıyer, o taraflara çok giderdik. Sarıyer'e, Tellibaba'ya, Kavaklara, Hamidiye miydi? O taraflara çok giderdik. Piknikler yapardık. Çok piknik yapardık. Sonra babamın arabası da olduğu için bizi çok götürürdü yani böyle yerlere. Ve çok eğlenceli geçerdi. Hiçbir pazar günü yani evde oturmuşluğum yoktu. Her pazar bir yere gidebiliyorduk yani Allah'a şükür. Çok gezerdik. Çok gezerdik. Edirne Kapı, oradaki stadyuma giderdik. Ondan sonra o taraflarda Karagümrük, o taraflara giderdik. Draman'a giderdik çok. Başka nereye giderdik? İşte o tarafları çok gezerdik yani. Çok. Çünkü Balata çok yakındı. Hep giderdik, gezerdik oraları.
Yani arkadaşlarla da giderdik oralara. Evet, kayıkla eşim geçerdi şeye. Biz Karaköy'e giderdik vapurla. 8'i 10 geçe vapuruyla, 8'e 10 kala mı 8'i 10 geçe vapuruyla Karaköy'e giderdik. Fener'e uğrardı. Fener'den sonra da Karaköy'e giderdik. Karaköy'de inerdik. Yol boyunca bir sürü insanlar, tabii ki işine giden insanları görürdük. Köprü üstünde tabii ki insanları görürdük. Yani onları görürdük ve bu şekilde gider gelirdik. Şimdi 64'te ben işte bir sigorta şirketinde çalıştım. Riunione Adriatica di Sigorta diye bir şark sigortaya bağlı bir sigorta şirketinde çalıştım. Bir İtalyan sigorta şirketiydi. Orada poliçe yazardım. Ayrıca işte müdürümüz vardı tabii. Müdürle gereken evrakları falan filan toplardık. Bu şekilde Nevin'le beraber aynı odada beraber çalışırdık. Daktilo yazardık. Makine vardı. Fasit makine, hesap makinesi. Onunla çalışırdık. Hesap kitap yapardık. Yani bu şekilde fazla bir yani çalışma vaktim olmadı zaten. 1964'te işte nişanlandım zaten. O zaman da eşime telefon açardık. Biletlerimiz vardı yemek için. Ona telefon ederdim. Hadi gel beraber yemek yiyelim. Giderdik, orada bir lokantamız vardı bize yemek veren. Oraya giderdik, hep beraber yemek yerdik. Oradan çıkardık, o işine, ben işime. Sonra cuma akşamlarını hasretle beklerdik ki cuma akşamı nişanlımın evine gideceğim. Bizde cuma akşamı gelinler nişanlısının evine gider. Ailece yemek yer ve bu çok önemlidir yani hakikaten. Ve cuma akşamki yemeklerimiz çok önemlidir. Çünkü bir ailevi toplantı gibidir. Tabii ki nişanlı olduğum için cuma akşamları hemen oraya giderdim ve büyük bir sabırla beklerdik yani. Özlemle beklerdik. Ve bu şekilde çalışma hayatım böyle geçti. Zaten sonra ben evlendim 1966'da evlendim. 67'de oğlum doğdu zaten. Yani tam bir sene sonra oğlum dünyaya geldi. Zaten çalışamazdım. Ve bu şekilde ayrıldım işten. Ve bu şekilde ondan sonra çocuk büyüttük. Mesela nereye giderdik? Babam Mahmut Paşa'da sergisi vardı, ayakkabı sergisi vardı. Ben Benoit'a giderken oradan çıkardım cuma günü değil de diğer günler, bazı günler çıkardım, babama giderdim. Babam da hemen beni alıp Filibeli köftecisi var Sirkeci'de. Oraya götürürdü beni ve orada yemek yerdik. Sonra biz yazlığa Yakacık'a giderdik. Yakacık çok güzel bir yerdi. 11 sene Yakacık'a yazlığa gittik. Küçüklüğüm orada geçti, yazlık. Orada da çok eğlenmiştik. Orada da çok arkadaşlarım vardı. Oradaki çayhanelerde otururduk daha çok. Evde yemek yerdik daha çok. Başka restoran olarak muhallebicilere giderdik. Çorba içmeye veya muhallebi yemeye. Şimdi bizim sefarat yemekleri var. Zaten lisanımız Ladino olarak ve bu lisan Türkiye'de Türkçe ile karışık bir lisan esasında. Bazen mesela biz İspanya'da bu lisanı konuştuğumuz zaman ne biçim lisan konuşuyorsunuz diye söylerler. Çünkü hem anlarlar hem anlamazlar. Çünkü bazı kelimeler Türkçeleştirilmiş kelimelerdir. Dolayısıyla pek anlayamıyorlar oradakiler. Biz burada sefarat yemekleri olarak mesela havas con espinaca derler. Ispanaklı kuru fasulye. Bu bir Musevi yemeğidir. Ayrıca prasa köftesi
Bu da böyle. Armico de domat mesela. Domates yemeği. Rulicos de berenjena. Patlıcan sarması. Kıymalı. Sonra başka ne olabilir? Yani çok var. Şu anda prasifucci, espinacucho mesela dedim ya size. Bunlar hep böreklerden börek tipi. Kaşkarikas. Kaşkarikas mesela kabakların kabuğu. Kabakların kabuğunu soyuyoruz ya. Onları küçük küçük kesiyoruz ve içine biraz yağ, tuz ve karabiber koyup bir de sarımsak. Onu pişiriyoruz ve çok güzel, lezzetli bir yemek oluyor. O da çok enteresan bir yemek bizim Sefarad yemeği olarak. Enginarlar zaten normal, her zaman enginar yeriz. Tatlılardan ne var mesela? Valla muhallebiler hep revani, muhallebi, kekler hepsi aynı yani biraz Türk kültürüyle oluşmuş şeyler. Tatlı olarak ne olabilir? Kabak tatlısı zaten her zaman yediğimiz her şey. Şimdi ben kayınvalide ve kayınpederle 40 sene beraber yaşadım. Onlar vefat edene kadar. Çünkü eşim tek çocuktu. Anneyle babayla tabii ki ve ben de gelin olarak onlara girdim. Kayınvalidem çok güzel borekitas yapardı. Borekitas boğaça gibi bir şey. Hakikaten onların patlıcanlısı olabilir, patateslisi olabilir, peynirlisi olabilir. Onları kayınvalidem tek tek elinde hepsini aynı boy şeklinde yapardı. Hakikaten süper yapardı ve tadı da çok güzeldi. Ayrıca boikos dedikleri neyse ismini sonra söylerim. Sonra bisküvitler vardı. Kayınvalidem çok güzel kurabiyeler yapardı. 40 sene onunla yaşadığım için ben annemden görmediğimi ondan gördüm yemin ediyorum. Çünkü annemle zaten okuldaydım. Sonra nişanlandım falan. Çalışma hayatına atıldım. Dolayısıyla annemden pek fazla bir şey görememiştim. Ama kayınvalidemle yaşadığım için ondan çok şey öğrendim. Reçeller çok yapardı. Reçel yapardı kayınvalidem. Portakalın kabuğunu ince keserdi. Onu sonra iğneyle geçirirdi, toplardı böyle rulo rulo yapardı, toplardı, onları haşlardı ve ondan sonra reçel yapardı. Çok güzel bir reçel olurdu. İncir reçeli yapardı. O çok önemliydi. Gül reçeli yapardı. Çilek, vişne hepsini yapardı. Ve ondan çok şey öğrendim. Düşünün ki ben aşağı yukarı 50 yaşıma kadar yemek yapmadım. Kayınvalidem pişirdi hepsini. Fakat mesela bir misafir olacağı zaman bir börek, bir muhallebi, bir sütlaç falan onları ben yapıyordum. Ama cuma yemekleri kesinlikle bana vermezdi. Hep o yapmak isterdi. Ve 50 yaşımdan sonra başladım ben yemek pişirmeye ancak. Ve hakikaten o çok mutluydu. Ben de ona tabii ki bir kızı gibi davrandım. O da bana bir anne gibi davrandı. Çok mutluyduk. Hep beraber işte 40 sene yaşadık. Sonra maalesef vefat etti. Ve bu şekilde hayatımız çok güzel bir şekilde devam etti. Mahmut Paşa'ya giderdik. Balat'ta tabii ki vardı. Balat'ta çok esnaflar vardı. Hatta bohçacılar geçerdi böyle basmacı diye dedikleri. Sokaktan basmacı diye çağırarak böyle geçerlerdi. Tabii ki ondan da alışveriş yaparlardı annem veya ne bileyim büyük annem. Herhalde ondan da alışveriş yaparlardı ama benim evlilik zamanımda yani ceyiz hazırlama zamanında çoğu zaman Mahmut Paşa'ya giderdik. Eminönü'ne ve Mahmut Paşa'ya giderdik. Oradan alışveriş yapıp onları değerlendirirdik. Beyoğlu'na artık çok yani böyle klas şeyleri alacaksak böyle çok düğün için veya ne bileyim güzel bir merasim için bir şeyler alacaksak Beyoğlu'na giderdik almaya oradaki mağazalardan.
Sümerbank'tan alışveriş yapardık çok. Mesela battaniye, pike, çarşaf gibi şeyler. O zaman oradan alırdık. Ayakkabı falan hep Mahmut Paşa'da. Sonra başka ne alırdık? Mesela yani bu şeyleri oradan alırdık. Balat'tan alırdık. Yiyecek alışverişimizi Balat'tan yapardık. Manavlar vardı. Manavlardan alırdık. Şey vardı. Bakkallar vardı. Bakkallardan alırdık her şeyi. O zaman zaten fazla bir şey yoktu ki yani. Böyle deterjanlarmış bilmem ne. Bir sabun vardı, bir ne bileyim beyaz sabun vardı. Ve artık deterjan falan yoktu o zaman. Beyaz sabun varsa, Arap sabunu varsa yeterliydi bize yani. O zaman öyleydi. Mesela yoğurtçulardan alırdık, sütçü alırdık. Meyve sebze bazen arabayla geçerlerdi, onlardan da alırdık. Bu kadar başka yani sokak satıcılardan daha çok yoğurt alırdık. O yoğurt muhteşem. Bozacı geçerdi, boza alırdık. Ondan sonra macuncu geçerdi biz küçüklüğümüzde. Dondurmacı geçerdi. Dondurmacıdan çok dondurma yerdik. Şimdiki gibi dondurma mağazaları yoktu. Hep arabalarla geçerlerdi böyle. Böyle macuncu çok önemliydi bizim için. Macunu böyle yalardık çok. Çok güzeldi. Mahallede sinagoglara giderdik. Şimdi Ahrida'ya giderdik. Küçükken tabii ki bütün sinagogları dolaşırdık. Çünkü bizim için bir eğlenceydi sinagoga gitmek. Çünkü biz o zaman dua nedir ya da ne bileyim ben bayram nedir? Bayram eğlenceydi bizim için. Ahrida'ya giderdik, bakardık orada kimler var, kimler yok. Burada yok kimse, hadi gidelim başka sinagoguna derdik. Giderdik bu sefer Yambol'a giderdik. Yukarı çıkardık, çünkü kadınlar yukarıda otururdu. Yukarıya çıkardık, bakardık sağa sola. Burada da eğlence yok, hadi gidelim başka sinagoguna. Böyle dolaşırdık. Bir de tam Balat girişinde bir sinagog vardı, Selanikos sinagogu. Oraya da çok giderdik çünkü o sinagoga Balat dışındaki kişiler oraya giderdi. Yani bizim için onlar sanki daha yabancıydı. Bakalım görelim kim var orada, kim yok. Onun için oraya da giderdik, bakardık. Bu taraftakileri zaten tanıyorduk. Yani Balat içindekiler Yambol'a ve Ahrida'ya giderdi. Balat dışındakiler de Selanikos'a giderlerdi. Dolayısıyla hadi oraya da gidelim, onları da görelim. Böyle dolaşıp gezerdik. Ahrida sinagogu bayağı tabii ki eski bir sinagog. Çok temiz kullanılırdı. Fakat sonradan tabii ki buradaki ahali daha yukarılara gidince pek fazla ahali olmadığı için burada Ahrida sinagogunu biraz kapalı tutmak mecburiyetinde kaldılar herhalde. Bu sefer Yambol sinagogunu kullandık. Bu sefer Ahrida'yı biraz tamirata soktular ve tamir ettiler. Değiştirdiler yani bayağı değiştirdiler. Şimdiki ben eski halini daha çok beğenirim yani Ahrida'nın. Şu anda çok değişik bir hali var. Ama Yambol aynen kaldı. Şimdi işte orada tabii ki bütün dualar yapılıyor. Ama bayramlarda Ahrida'da açılıyor. Fakat şu anda Yambol'da galiba biraz tamirata girecek. Şu anda Ahrida'ya gireceğiz. İnşallah onda dualarımızı devam edeceğiz. Şimdi eskiden yani benim küçüklüğümde sinagoglar doluydu yani çok doluydu. Hatta insanlar bazen bütün sinagoglar doluydu ve hatta insanlar bazen evlerinden sandalye bile getirirlerdi. Oturabilsinler diye. Çünkü yer bulunamazdı artık. Fakat daha sonra tabii ki insanlar Balat'tan göç ederken insanlar azaldı. Haliyle yerler boş kaldı. Ama şimdi bayramlarda gene doluyor tabii ki. Ama o zamanki durum kalmadı artık.
Şimdi çok nadir. Bütün sinagoglar artık çok azaldı. Vodina Caddesi çok güzel ve en güzel caddeydi. Hatta köşede bir de karakol vardı. Şu anda karakolu kapattılar ve hatta yıkıyorlar mı bilmiyorum. Vodina Caddesi'nde her türlü şey vardı. Sinagogdan tutun, ne bileyim evler, dükkanlar, tuhafiye, hepsi vardı yani. Ve güzel bir en ana caddesiydi Balat'ın ve o caddede yürüyüşler de yapılırdı. Fener'e doğru gidilirken tabii ki hep o caddeden geçilirdi. Fener'e gezmeye giderdik. Bizim Balat'ta olanların büyük gezmesi de Fener'deki o deniz kenarındaki parktı. Şeydeki Fener'in postanesi vardı orada. İskelesi ve postanesi. Orası büyük bir parktı. Ve bazı günler biz oraya giderdik. Banklar vardı. Orada otururduk, hava alırdık deniz kıyısında. Güzel bir eğlenceydi bizim için. Ve bu şekilde çok güzel yani Vodina Caddesi bayağı güzel bir caddeydi. Ama şimdi çok değişti. Her taraf böyle ne bileyim kafe oldu. İşte dükkanlar var gene ama marketler açıldı. İşte yani değişik yerleşim vardı tabii. Yerleşim vardı. Altında da mağazalar vardı. Şimdi gene belki bir iki tane yerleşim var gene var ama altında bayağı şey yani dükkanlar var, marketler var, dükkanlar var. İşte o zaman züccaciyeci vardı, manavı vardı ama yani daha çok şeydi, ev vardı. Ev vardı. Bir balıkçımız vardı mesela Avram Balıkçı. Sonra milli piyangocumuz vardı Balat'ta Musevi olarak. Avram Balıkçı vardı Musevi olarak. Sonra kuyumcu vardı, tuhafiye vardı. Başka kasap, bakkal. Hepsi yani Museviydi, hepsi Yahudiydi. Vardı yani Müslümanı da vardı yani bunların yanında bunlar da vardı. Milli Piyangocu'dan bir kere çok alışveriş yapardık. Milli Piyango çıkacak diye. Sonra bakkallardan çok alışveriş yapardık. Zaten yani herkesten alışveriş yapardık. Mühim değildi yani bu, şu, o. Hiç mühim değildi. İhtiyacımız olduğu kadar alışveriş yapardık. Evet, gençliğimizde daha çok dolmuşlar vardı Balat'ta. Balat Eminönü, Balat Eminönü diye, Balat Taksim, Balat Taksim. Taksim'e gitmek istediğimiz zaman dolmuşlara binerdik. Eminönü'ne de gittiğimiz zaman dolmuşlara binerdik. O zaman otobüsleri çok kullanmazdık. Daha çok dolmuşlara binerdik. O da tam Balat kapısının tam önündeydi. Onun iskele de vardı. İskelenin tam arkasındaydı. Hemen binerdik o dolmuşlara ve giderdik. Zaten bütün herkes bizi tanırdı. Yani o dolmuştakiler herkes bizi tanırdı. Çünkü oradaki ahali çoğu yani giden Taksim'e giden, Eminönü'ne giden, iş yerine giden herkesi birbirini tanırdı ve herkes arkadaş gibiydi. Sonra Balat içinde bir tane de çok şekercimiz vardı. O şekercimiz çok namlı bir şekerci. Hala o duruyor. Torunları işletiyor hala. Yani çok güzel, duygulu, çok güzel günlerimiz geçti. Vardı ama yük taşımak için at arabaları vardı. Mesela biz Yakacık'a gittiğimiz zaman yazlığa kamyon kiralardık. Buzdolabından tutun, yatağı, ocağı, tenceresi, şiltesi hepsini o kamyona yüklerdik ve o kamyona da binerdik ve beraber giderdik Yakacık'a. Ve Yakacık'taki evi ona göre döşerdik tabii ki. Sonra 3 ay sonra tekrar kamyon tutulurdu. Tekrar bu tarafa getirirdik hepsini. Böyleydi yani benim zamanımda. 11 sene gittik Yakacık'a. 11 sene. Tarihi yerler bizim cami vardı tam karşımızda. Bir de Kürkçü Çeşmesi dedikleri bir çeşme vardı. O çeşme çok, çok tarihi, hala duruyor zaten.
Cami de çok tarihi, çok eski bir cami. Onun arkasında da bir saha vardı. O caminin arkasındaki sahada Luna Park kurulurdu. Salıncaklar kurulurdu. Bak şimdi aklıma geldi. O salıncaklara binerdik. Ve kayık gibi salıncaklardı. Onlara binerdik. Bir de dönme dolaplar vardı. Onlara binerdik. Yani bayramlarda daha çok onlar kurulurdu. Ve bayramlarda hep dolu doluydu oraları. Hepsi dolu doluydu. Çok güzeldi. Başka tarihi eser, Rum Mektebi vardı. Fener'deki Kırmızı Rum Mektebi. Balat'taki göç diye demeyeyim de, şimdi insanlar bir yerde daha iyi bir hayat yaşamaya gittiler. Niye? Çünkü Balat'ta kalorifer yok. Balat'ta banyo yok mesela evlerde. Banyomuz yoktu bizim, bak 6 odalı evde otururduk, banyomuz yoktu. Hamama giderdik hep. Ben onu hatırlıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir hayat yaşamak için insanlar bu sefer daha biraz yukarılara gitmeye başladılar. Niye? Oradaki evler daha lüks evlerdi. Banyosu vardı, ne bileyim kaloriferli evler başladı veya sobalı evler bile vardı. Asansörlü evler vardı. Dolayısıyla millet oraya başladı göç etmeye. Bu şekilde millet buradan azaldı tabii ki. Ve bu şekilde azalınca cemaatteki insanlar da tabii ki azalmış oldu. Onun için sinagoglar boş kaldı. Ve bu şekilde tabii ki azaldı. Dolayısıyla ama buraya da göç edenler oldu. Karadeniz'den daha çok göç edenler oldu. Ve ama onlar da çok iyi insanlar. Yani ben 1974'e kadar annem babam burada yaşadı yani. Balat'ta yaşadı ve o yangın olmasaydı hala da yaşamış olacaklardı. Yangın olduğu için mecburen yani buradan çıkmak mecburiyetinde kaldılar. Ve nitekim Harbiye'ye gittiler ve Harbiye'de maalesef birkaç ay içinde babam vefat etti. Çünkü ne demişti babam? Balat'tan çıkarsam ölürüm demişti ve maalesef olmuştu.